Trombosit düşüklüğü neden olur ve düşükse bunu nasıl yükseltirim? Bununla ilgili de çok soru geliyor arkadaşlar. Kısaca size bunu özetleyeyim. Önce trombosit nedir bir onu anlayalım. Trombositler arkadaşlar kanımızda bulunan bir hücre. Eritrositler, lökositler ve trombositler. Trombositlerin ortalama sayısı yaklaşık işte 150 bin ile 400 bin milimetre küp arası değişiyor. Şimdi bu trombositlerin görevi nedir? İşte herhangi bir yaralanma ya da işte kaza durumunda işte elimiz kesildi ya da vücudumuzda bir kesik oluştu, darbe aldık. Oluşan kanamayı önce trombositler durdurur arkadaşlar. Gider o bölgeye. Bunlar bir tıkaç oluşturur. Daha sonra işte pıhtılaşma faktörleriyle bu kanama durur. Demek ki trombositlerin önemi neymiş? Kanı durdurmak. Şimdi tabii trombosit böyle önemli bir göreve sahipken eksikliğinde ne olur? Eksikliğin şiddetiyle orantılı olarak sizde bir takım kanama bozuklukları olur. Şimdi onları geçeceğim birazdan. Önce trombosit niye düşer? Onu sayayım. 3 ana nedeni var arkadaşlar trombositin düşmesinin. Bunlardan birincisi yalancı düşüklük. Bu niye olur? İşte kan verdiniz trombosit ölçümü için. Bu kan alınan tüp arkadaşlar eğer iyi alt üst edilmezse bunun içinde pıhtı oluşur. Pıhtı oluştuğu zaman trombosit deriz cihazda yalancı düşük çıkar. Bu çok sık görülür. Gerçek bir düşüklük değildir. İkinci neden trombosit üretiminin bozulması. Trombositler kemik iliğinde üretilir. Buradaki herhangi bir sıkıntı trombosit üretimini bozar ve sayısı düşer. Nedir bunlar? İşte kemik iliğini tutan lösemi, lenfoma, miyelodisplazi gibi hastalıklar, siroz, onun dışında alkol kullanımı, aşırı alkol kullanımı, bir takım kullandığınız ilaçlar, kemik iliğini tutan enfeksiyonlar, işte HIV'dir, rubelladır, su çiçeğidir, Epstein-Barr virüsüdür, ITP gibi otoimmün hastalıklar, bunlar kemik iliğini tutar. B12 eksikliği, folik asit eksikliği, demir eksikliği gibi bir takım vitamin eksiklikleri arkadaşlar trombosit üretimini bozar. Bir diğer neden nedir? Trombositlerin yıkılması. Bu da trombosit üretimi normaldir ama yıkılır. Bunların nedenleri çok. İşte TTP gibi bir takım otoimmün hastalıklar, hemolitik üremik sendrom, işte damar içi pıhtılaşmasıyla giden DIC gibi hastalıklar, gebeliğin son dönemleri, kullandığınız bazı ilaçlar nedir bunlar? İşte diüretikler, bazı antibiyotikler, kan inceltici ilaçlar, nöbet ilaçları, bunlar trombositleri düşürebilir. Onun dışında kan zehirlenmesi, sepsis, yine otoimmün trombosit düşüklüğü yapan ITP, bu çok sık görülür. İdiopatik trombositopenik purpura diyoruz. Büyük ameliyatlar, özellikle bypass ameliyatları ya da son dönemde kan nakli almanız, dalağı büyüten bir takım hastalıklar, lupus, romatoid artrit gibi bir takım otoimmün hastalıklar, bunlarda trombosit seviyeniz düşer arkadaşlar. Peki trombosit seviyeniz düştü, ne yapacağız? Şimdi özellikle 50 binin altında artık kanama görülmeye başlar. Nedir bunlar? Burun kanaması olur. Diş etleriniz kanar. Bir kesi olduğunda uzun sürer kanamanız. Bazen durmayabilir. Onun dışında derinizde bir takım böyle mor, pembe ya da işte kahverengi kanamalı lekeler çıkar. Bazen böyle toplu iğne başı gibi kırmızı noktalı olabilir. Bunlara peteşi purpura diyoruz. Trombosit sayınız çok düşmüşse, daha da düşmüşse tehlikeli olmaya başlar. Özellikle işte 30 binin altı ne olur? İdrarınızda kan çıkabilir, büyük tuvaletinizde kan çıkabilir ya da işte kanlı kusabilirsiniz. Artık iç kanamalar olabilir. Onun için trombosit seviyenizin 50 binin altında olması risk belirtisidir. Tedavi edilmesi lazım. Şimdi trombosit seviyeniz nasıl yükselir arkadaşlar? Hekiminiz niye düştüğünü saptayacak. Bu saydığım durumları düşünecek. Niye düştüğünü bulduktan sonra gerekliyse tedavisini verecek. Her durumda tedavi gerekmez. Özellikle ITP gibi durumlarda bir takım ilaçlar verilir. Steroid ilaçlar ya da işte immunoglobulin gibi ilaçlar verilebilir. Onun dışında diğer durumlarda bir hastalık varsa o giderilir. Böylece trombosit seviyeniz yükselir. Yani
neden neyse o bulunup düzelttikleri zaman trombosit seviyeniz yükselir arkadaşlar. Evet, trombositi sanırım anlamış olduk. Kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili sorunuz varsa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.